Esrimat noches, esrimat noches, esrimat noches. Merhaba, bugün masamızda dünya çapında ses getirmiş, Türkiye'de de Milyoner ismiyle izlediğimiz Slumdog Milyoner var. Vikas Swarup'un romanından uyarlanan bu 2008 yapımı filmin arka planına, başarısına ve niye bu kadar çok konuşulduğuna daha yakın bakalım diyoruz. Evet, çok konuşulmuştu zamanında. Aynen. Senaryo bizi şeye götürüyor. Mumbai'nin o zorlu mahallelerinden çıkan Jamal Malik'in hikayesini. Hani Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında. İnanılmaz bir performans sergiliyor orada. Kesinlikle ve herkes şaşırıyor tabii. Ama işin ilginç tarafı cevaplar hani kitaplardan falan değil. Tamamen yaşadıklarından geliyor. Evet, aynen öyle. Jamal'in o zorluklarla, kayıplarla, bazen de tesadüflerle dolu hayatından damıtılmış anılar aslında cevaplar. Senaryonun en güçlü yanı da bu zaten, değil mi? Her soru geldiğinde hop geçmişe gidiyoruz. Gidiyoruz ve o bilginin nasıl, genelde de epey sarsıcı bir olayla zihnine kazındığını görüyoruz. Mesela bir cevap annesinin o korkunç dini çatışmada ölümüne bağlanıyor. Çok acı. Çok. Ya da başka bir cevap, hani şu Maman diye bir çete lideri vardı, çocukları çalıştırdığı, hatta kör ettiği zamanlara gidiyor. Korkunç detaylar var orada gerçekten. Kardeşi Salim'le olan ilişkisi de cabası, o da çok katmanlı. Evet, inişli çıkışlı, karmaşık bir ilişki. Ve tabii ki Latika, hayatının aşkı. Onu bulma, kaybetme maceraları da cevapların bir parçası. Salim karakteri de ilginç ama. Hani film boyunca biraz gri alanda gidip geliyor. Ahlaki olarak sorgulatan hareketleri var ama sonunda bir fedakarlık yapıyor. O da önemli bir nokta. Doğru. Yani bu kişisel hikayeler yarışma heyecanıyla birleşince seyirciyi alıp götürüyor. Çok sürükleyici oluyor. Yönetmen Danny Boyle, senaryo Simon Beaufoy. Peki oyuncular? Dev Patel için büyük olay da herhalde bu film. Olmaz mı? İlk filmiydi Dev Patel'in ve ilginç bir hikayesi var onun seçilmesinin de. Danny Boyle'ın kızı önermiş babasına. İngiliz dizisi Skins'de izleyip, Vay be. evet, Patel'in o hem tecrübesiz hem umut dolu hali Cemal karakterine cuk oturmuş bence. Yanında Frida Pinto var Latika rolünde, Mahur Mittal Salim olarak ve tabii Anil Kapoor gibi usta bir isim yarışma sunucusu Prem rolünde. Bir de rahmetli İrfan Khan polis müfettişi. Hepsi çok iyi. Prodüksiyon süreci de bayağı maceralıymış galiba. Çekimler Mumbai'nin gerçek gecekondu mahallelerinde yapılmış. Yönetmenle senarist gitmişler, sokak çocuklarıyla falan konuşmuşlar. Bu gerçeklik çabası nasıl yansıdı sence filme? Bence filmin dokusunu tam olarak bu sağladı. Bir de şey var, görüntü yönetmeni Anthony Dodd Mantle'ın kullandığı teknoloji. O zaman için yeni sayılan hafif dijital kameralar kullanmışlar. Teknik detaylar önemli tabii. Evet, çünkü o kameralar sayesinde daracık sokaklarda kalabalığın içinde çok daha rahat çekim yapabilmişler. Filme o belgeselimsi, yakın havayı veren biraz da bu. Yani bilinçli bir tercih bu, sadece teknik bir yenilik değil. Zaten Mantle Oscar'ı aldı bununla. Boyle'ın Hint sinemasından Divar, Satya gibi filmlerden ilham aldığını söylemesi de bu sentezi güçlendiriyor bence. Didi, işin inanılmaz finansal boyutu var. Bütçe 15 milyon dolar, hasılat 378 milyon doları geçiyor. Yani akıl alır gibi değil. Hatta başta stüdyo pek inanmamış filme. Doğru mu bu? Doğru, doğru. Warner Independent Pictures başta ticari potansiyelinden emin olamayıp doğrudan DVD olarak çıkaralım falan diye düşünmüş. Ama sonra Fox Searchlight girmiş devreye, dağıtımı paylaşmışlar ve filmin kaderi değişmiş. İşte bazen stüdyoların öngörüleri de tutmayabiliyor. Ve tabii ödüller 10 dalda Oscar adayı olup 8'ini alması. En iyi film, yönetmen, uyarlama senaryo, bu kadar büyük bir başarıyı neye bağlıyorsun? O yıl akademinin de, genel seyircinin de küresel hikayelere, özellikle de böyle zorlukların içinden çıkan umut hikayelerine bir ilgisi vardı sanırım. A.R. Rahman'ın müzikleri hem en iyi müzik hem de Jai Ho'yla en iyi şarkı Oscar'ı aldı. Bu bile filmin kültürel etkisini gösteriyor. Evet, müzikler unutulmazdı. Aynen. Sadece Oscar'da değil, BAFTA'lar, Altın Küreler, film evrensel temaları yani aşk, kader, yoksulluktan çıkış gibi konuları çok kendine özgü bir anlatımla verdi ve bu da çok geniş bir kitlede karşılık buldu işte.
Ama madalyonun öbür yüzü de var. Hindistan'da tepkiler o kadar da coşkulu olmamış galiba, değil mi? Evet, uluslararası alanda başyapıt falan dense de Hindistan'da bazı eleştirmenler filmin yoksulluğu gösterme biçimini biraz sorunlu bulmuşlar. İşte Hint öz saygısına saldırı gibi yorumlar yapılmış. Yani karakterlerin sık sık İngilizce konuşması eleştirilmiş, bir de yoksulluğun belki biraz fazla estetize edildiği, klişeleri pekiştirdiği düşünülmüş. Bu da işte bir hikayenin içeriden ve dışarıdan nasıl farklı algılanabildiğini gösteren ilginç bir durum. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer noktalar bunlar. Film, kenar mahallelerin o sert gerçekliğiyle televizyon şovunun sunduğu devasa zenginliği çok keskin bir şekilde karşı karşıya getiriyor. Peki Jamal'ın başarısı, bilgisi tamamen hayat tecrübesinden mi geliyor, yoksa bu biraz da kaderin bir oyunu mu? Bu ikilem, günümüzdeki bilgiye erişim, fırsat eşitliği ve şans kavramları hakkında neler düşündürüyor? Yani bir yandan Jamal'in hikayesi bize kader, aşk, dayanıklılık üzerine çok güçlü mesajlar veriyor tabii. Veriyor, evet. Ama diğer yandan bu eleştirel bakış açısı da şunu sorgulatıyor. Acının bir faydaya dönüşmesi fikri, etik olarak ne kadar doğru? Bireysel zafer öyküsü, yaşanan o korkunç travmaların ağırlığını acaba gölgede mi bırakıyor? Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra geriye ne kalıyor? Bir tarafta hayatın en zor koşullarından gelip imkansızı başaran bir gencin aşkla ve kaderle örülü, izleyiciyi gerçekten yakalayan harika bir hikayesi var. Senaryo bunu çok iyi yapıyor. Çok ustaca işlenmiş. Her deneyimin onu nasıl zafere taşıdığını gösteriyor. Diğer tarafta ise bu her şey sonunda iyiye bağlanır anlatısının düşündürdüğü etik sorular duruyor. Evet, yani büyük bir başarıya giden yolda çekilen acıların bu şekilde sunulması ne kadar anlamlı? Film, bireysel kurtuluşu alkışlarken, o yoldaki kolektif acıları, travmaları yeterince ciddiye alıyor mu, yoksa biraz romantikleştiriyor mu? Bir soruyla bitirelim o zaman. Sor bakalım. Bir hayatın değerini biçerken yaşanan iyi ve kötü olayları, çekilen acıları ve sonunda ulaşılan başarıları nasıl bir teraziye koymalıyız? Es Art Podcast.